Forabox'tan herkese merhaba. Değerli dostum Serdar Oval'la tekrar kamera karşısındayız. Bugün yine okurlarımızdan ve takipçilerimizden gelen soruları cevaplayacağız. Kamera arkasında genç editör arkadaşımız Doruk Çelebi sorularla bize yardımcı olacak. Dinliyoruz onu. Merhabalar tekrardan. Vakit kaybetmeden sorulara geçeyim. Rolex'in Pepsi lakaplı GMT Master 2 modeli için MK123 şeklinde tanımlamalar yapılıyor. Bu durumu açıklar mısınız? Pepsi'nin yeni nesil modellerinde bazı bezel insert'ünde renk farkları var. Buna da çeşitli üretim metotlarından kaynaklı olduğunu söylüyorlar ama senin bu konuda bayağı bilgili olduğunu biliyorum. Sen bize yardımcı olur musun bu konuda? Tabii memnuniyetle. Şu anda hali hazırda koleksiyonda olan 126-710 BLRO referanslı modelde çift renkli bir bezel kullanılıyor. Kırmızı ve mavi olacak şekilde. Seramik bezelin üretim yöntemleri Rolex'i bir hayli zorlamıştı. Dolayısıyla ilk üretimde kırmızı bezel birazcık pembeye, mavi kısımda mora doğru çalan bir tonda üretilmişti. Sonraki yıllarda Rolex bu durumu maviyi daha laciverte, kırmızı tarafı ise kızıla yaklaştırarak çözme eğilimine gitti. Hali hazırda üretilen saatler halen daha eski 16710 referanslı Pepsi lakaplı GMT Master 2'nin kırmızı ve mavi tonlarını yakalayabilmiş değil. Açıkçası bu durum çok kolay da değil. Çünkü seramik bezelin üretiminde şöyle bir yöntem kullanılıyor. Bezel ilk başta tamamen kırmızı olarak üretiliyor. Daha sonra bezelin yarı tarafına özel bir kimyasal işlem uygulanıyor ve o kısım mavi renge dönüyor. Bu mavilik şu andaki üretimlerde lacivert olarak karşımıza çıkıyor. Yani tamamen çift tonlu bir seramik bezelin üretimindeki zorluklardan kaynaklanan bir değişiklik söz konusu. Rolex bu MK123 durumunu veya diğer sayılarla olan nitelendirmeleri birçok modelinde yapıyor. Yıllar içinde kollar, kadrandaki yazılar ve saate dair bir takım detaylar değiştiği için aslında Rolex meraklıları tarafından Mark 1, 2, 3 şeklinde bir takım nitelendirilmeler her zaman söz konusu. O halde hemen ikinci sorumuza geçelim yine Rolex ile ilgili. Ben Rolex saat almak istiyorum. Butiklerde istediğim saati bulamıyorum. Ne yapmalıyım? Dua etmeli diye düşünüyorum öncelikle. Son dönemin en büyük problemlerinden biri tabii Rolex bulabilmek. Yani butikler ne yapacağını şaşırmış vaziyette. Bu ikinci eldeki fiyat skalasının değişik boyuta gitmesi, normalde işte 10 tane saat tutkunu varsa saat tutkunlarının, Rolex tutkunlarının adedinin tabii 20 katına falan çıkmasına sebep oldu. Yani çok da yapacak bir şey yok. Butiklerle, oradaki çalışanlarla, o organizasyonlarla aralarını iyi tutacaklar, bekleyecekler ve bir şekilde almaya çalışacaklar yani. Öyle, ben de öyle düşünüyorum. Yani eğer sonuçta Rolex almak kesinlikle yapılacak tek şeyse, arzu edilen tek şeyse bence sabredip iletişim kanallarını açık tutmakta fayda var. Evet, ama bunun dışında her zaman farklı marka modellere de güvenmek. Rolex almayabilirsiniz de denilebilir yani. Aynen öyle. Şimdi çok eğlenceli bir soruyla karşınızdayım. Serdar Bey 100'den fazla saati olduğunu söylüyor. Bu kadar çok saatte ne yapmayı planlıyor? Burak Bey bu durumu kıskanıyor mu acaba? Yani birincisi ben fazla saatim var demiyorum. Öyle bir açıklamada hiçbir zaman bulunmadım. 100'den çok daha fazla saatim var da neyse. Yani bir şey yapmayı planlamıyorum. Alıyoruz işte öyle koyuyoruz. Arada takıyorum. 5 tanesini falan takıyorum. Keyifli bir hobi. Almaya da devam edeceğim. Yani bu benim için bir yaşam şekli olmuş vaziyette artık. Zaman geçiriyorum onlarla. Ne bileyim işte farklı aplikasyonlarda arşiv yapıyorum, temizliyorum, seviyorum. Yani benim için güzel bir hobi. Bir şey yapmayı planlamıyorum ama iyiyim yani böyle almaya da devam edeceğim diye düşünüyorum yani. Kıskanıyor musun beni Burak? Benim var mı öyle bir şey? Kıskanma mevzusu gerçekten ilginç bir soruymuş bu arada. Yani biz Serdar'la yaklaşık 10 seneden fazladır tanışıyoruz. Dolayısıyla hayır öyle bir kıskançlık söz konusu değil. Onun farklı bir koleksiyonu var. Benim saatlerim senin saatlerin demeyeceğim. Hiç boşuna öyle bir şeye zorlamam. Arada alıp takıyorum ama yüzünü birden bir arada takması mümkün olmadığı için. Değil tabii. Ondan sonra dediğim gibi ikimizin de farklı koleksiyonları var şaka bir yana. Farklı bütçelerle belki bu hobiyi devam ediyoruz ama kıskançlıkla ilgili mevzular bizim ekipte bile zaten olmuyor söz konusu değil yani. Güzel soruymuş ama. Evet. Pekala. Hep tek saatiniz olsa neyi seçeceğiniz konuşuluyordu. Sizin aklınızdaki 3 saatlik koleksiyon hangi modellerden oluşur? Bu soru tabii bence tek saat sorusundan daha da zor. Evet. Çünkü bütçeyle çok alakalı. Yani ben muhtemelen bir tane böyle günlük şey seçerdim. Pilli bir saat seçerdim. 3 saatim olsa da Casio G-Shock falan filan öyle bir şey tak ve çık.
Bir tane illaki spor çelik saat seçerdim. Muhtemelen Rolex Submariner olurdu. Evet. Bir tane de böyle daha hani kendini gösterecek, işte bir davette bir takım elbiseyle özel bir günde takabileceğim bir takım elbise saati. Yani deri kayışlı bir saat tercih ederdim. O da eğer bütçem yetiyorsa ya Patek Philippe ya Lange olurdu. Bütçem biraz daha aşağılardaysa IWC ya da Breitling olabilirdi yani. Ben yine kendi koleksiyonumdan örnek vereyim. Bir defa Day-Date'ini çok severek takıyorum. O mutlaka olurdu. 18038 belki 18138 olurdu. Yani Double Quickset Date seçenekli. Birazcık daha yeni bir model ama yine vintage olurdu. Bunun yanı sıra mutlaka bir Jaeger LeCoultre Reverso koleksiyonunda olsun isterim. Bence çok güzel bir saat. Yani senin Dresswatch seçimin? Benim Dresswatch seçimim Jaeger LeCoultre Reverso. Belki hani Grand Isle değil de Duo Face olabilir. Birazcık daha gelişmiş ve iki karakterli daha güzel bir model olarak bunu söyleyebilirim. Bunun dışında koleksiyonda mutlaka bir tane Diver saati olmasını isterim. Diver'dan da yani ilk aklıma gelen Rolex 16600, yani eski nesil Sea Dweller 4000 olabilir. Özellikle en son üretilenlerinden. Ama belki orada marka model biraz daha değişebilir. Ama tabii bütçeye bağlı olarak yani bu aslında segmentler önemli. Yani nereden ne seçeceğin. Kesinlikle. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki sorumuza geçelim hemen. Rolex'in güncel koleksiyonundaki en komplike modeli şu anda Sky Dweller. Bu komplikasyon seviyesinin üzerine çıkarsa sizce neler olabilir? Nasıl modellerle karşımıza çıkar? Bu da güzel soru. Evet. Biz yani Rolex'in senelerdir aldığı, biriktirdiği bir sürü patent var. Kesinlikle. Bunlardan hangisini aktive edebilirler bilmiyorum ama Rolex tabii daha böyle sağlamlığa, teknolojiye doğru giden bir marka. 5 senelik işte garanti süresi olmuş. Yani komplikasyon tarafına yani Sky Dweller'ın üstüne çok çıkacaklarını sanmıyorum ama Rolex bu riski alır mı? Öyle bir model üretir mi? Kendi çizgisinin dışına çıkmayı ne kadar kabullenebilir onu bilemiyorum tabii. Aslında kendi çizgisi derken yani geçmişte evet 1940'lı 50'li yıllarda Triple Calendar tarzı takvimli modelleri var. Ancak o zamanlar Rolex senede 1 milyon adet üretmiyordu. Tabii. Öyle bir gerçek var. Yani siz eğer senede 1 milyon adetin üzerinde bir saat üretimi düşünüyorsanız müthiş komplike saatleri zaten ürün gamınıza ekleyemiyorsunuz doğal olarak. Ama benim de ilk aklımdan geçen geçmiş modellerden de yola çıkarak takvimli bir model olabilir. Hayatın içinden bir soruyla devam ediyorum. İkinci eldeki bu garip durum daha devam edecek mi? Markalar üretimlerini neden artırmıyor? Yani markalar derken tabii hangi markalar? Yani şimdi şöyle bir şey var. Sektörde şu an Rolex dışında satılan markalar Rolex'in bu üretim adetlerini azaltmasından gayet faydalanmış durumdalar. Çünkü Rolex butiğe gidiyorsun, hiçbir şey bulamıyorsun. Ondan sonra yanında başka bir butik buluyorsun. Evet. Diğer markalar için biraz avantaj gibi gözüküyor. Rolex eğer bu üretim rakamlarını arttırma yoluna giderse bence sektörün içinde de bayağı bir dengeler bozulur diye düşünüyorum. Burada önemli olan sektöre dışarıdan katılan saat tutkunu diye kendini gösteren insanların sektörün dışına bir şekilde çıkmadı. O da yani ikinci el fiyatlarını bir şekilde ayarlayabilmekle alakalı. Bugün ikinci el satanlarda grey market işte satıcısı diye isimlendirdiğimiz kişilerde bizim bulamadığımız saatlerden 10'ar tane 15'er tane falan filan var. Yani bu biraz daha şiştiği zaman ister istemez bu fiyatlar geri gelecek ve bu sonradan sektöre katılmış isimler dışarıya doğru hafif atılacak diye düşünüyorum. Ben olaya şöyle farklı bir açıdan aslında yaklaşmak istedim. Yaklaşık 20 senedir kıymetli denilebilecek saatlerle ilgileniyorum. Bunları alıyorum. Saatlerin sıfır fiyatlarının ikinci elden yani doğal olarak daha fazla olduğu, saatlerin ikinci elde değer kaybettiği, insanların sıfırını alamadığı saatin ikinci eline gidip alabildiği günleri ben özlüyorum açıkçası. Yani o zamanlar çok daha güzel, daha keyifli alışverişler yapılıyordu. Bir saatin bulunamaması gibi bir olay ancak çok yeni çıkması ve henüz bayiye gelmemesiyle alakalı bir durumdu.
Yani bence daha güzel, daha eğlenceli günlerdi. Ya bayiden gidip sıfırını veriyordun, parasını alıyordun ya da bütçen yetmiyorsa gidip ikinci elini alıyordun. İkinci elini alıyordun. Bayilerde de bol bol saat vardı. İkinci el satanlarda da bol bol saat vardı. Sonuçta herkes bütçesine göre alışverişini güzel bir şekilde yapabiliyordu. İkinci el piyasasındaki belirsizlik ya da spekülatif durum ne kadar devam eder? Saatler bir yatırım aracı olarak görüldüğü sürece devam eder. Bu kadar basit. Yani siz saat tutkunuzu bir kenara bırakır, bu işin al satından para kazanma peşine düşerseniz piyasada size buna göre cevap verir ve gerçekten saatleri meraklı insanlar saatleri alamadığıyla kalırlar. Kolay kolay da değişecek gibi gözükmüyor. Hiç gözükmüyor. Aynen öyle. O halde son sorumuzu aktarıyorum size. Grand Seiko'nun ülkemizde hak ettiği değeri bulamadığını düşünüyorum. Bu konudaki yorumunuzu merak ediyorum. Yani Grand Seiko hak ettiği değeri bulamıyor olarak bakacak olursak aslında Grand Seiko dünya çapında hak ettiği değeri bulamıyor dememiz lazım. Yani sadece ülkemizde sınırlı bir durum değil bu. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de lüks saatteki prestij algısı. Yani Seiko çok köklü ve son derece kaliteli bir marka olmasına rağmen lüks saat kategorisi söz konusu olduğunda daha çok giriş ve orta seviye fiyatlı modelleriyle anılıyor. Dolayısıyla siz bu şekilde ürün yapmış bir markayı çok daha farklı bir fiyat segmentine yerleşmiş bir ürün grubu üzerinde kullanırsanız insanlar bunu alma konusunda biraz çekimser davranabilirler. Öncelikle ben sebeplerden biri olarak bunu görüyorum. İkincisi Grand Seiko'nun popülaritesi de bu arada çok eski değil. Yani bir Rolex dediğimizde belki yaklaşık 60 senelik bir maziden bahsediyorsak Grand Seiko eskiden beri üretim yapan bir marka olsa da tanınabilirlik bu kadar eski. Evet. Dolayısıyla tabii insanların yönelmesi, öğrenmesi, Grand Seiko'nun üstünlükleri, işçilik kalitesi bunları fark etmesi için araştırması lazım. Bu işe hevesli olması lazım ki belli bir yol kat edebilsin. Ondan sonra da almak için düğmeye basar diye düşünüyorum. Ben de aslında birebir katılıyorum senin yorumlarına. Eklemek istediğim şey de şu. Grand Seiko ülkemizde hak ettiği değeri bulmuyor değil bence. Birçok dostumuz var. Grand Seiko ile haşır neşirler alıyorlar, takıyorlar. Sadece Grand Seiko yeteri kadar duyurulmuyor diye düşünüyorum. O da senin en son söylediğine geliyor. Yani biraz daha duyurulsa, biraz daha ortalıkta konuşulmaya başlasa o saatin, modelin kendine özel üstünlükleri biraz daha bilinecek ve sanki daha fazla değer görüyormuş gibi bir algı oluşacak. Ama ben şu anda da biliyorum çevremde çok insan var Grand Seiko kullanan, Grand Seiko koleksiyonu olan. Yani ülkemizde de belli bir değer görüyor, değer görmüyor değil. Ama biz bunun farkına varamıyoruz. Yani bu farkındalık da zaten son dönemde en önemli satış argümanı. Yani marketing, tanıtma. Yani bütün olay bunun üzerinde dönüyor artık. Doğru. Bunun sebebi de bence budur diye düşünüyorum. Doğru, katılıyorum. Sorularımızın şimdilik sonuna geldik. Bir sonraki soru cevap videosunda görüşmek üzere diyoruz. Takipçilerimizden sorularını bize sosyal medya ve diğer iletişim kanallarıyla iletmesini rica ediyoruz. Güzel oluyor ama bu soru cevapları ben söylüyorum. Hele bu seferkinde enteresan sorular o. Kıskançlık sorusunu sen de daha sonra görüşeceğiz. Sonraki soruları merak etler oldum hakikaten ben şimdi. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Aynen öyle. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.